Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TR Suro'dan Knidos serverına geldik. Buradan bir alsat videosu çekeceğim. Yalnız bu seferki konseptimiz sadece konsinye üzerinden bu işlemleri yapacağım. Yani burada 10 tane slot hakkımız var. 2 B'likte bir bütçe ayarladım. Ve bir hafta boyunca buradan alsat yapıp size bir video oluşturmaya çalışacağım. Yine o Harput videosundaki gibi 6 gün alım, 7 gün satım olacak şekilde bu videoyu en son birleştireceğim. Ortaya ne kadarlık bir kazanç çıkacak hep beraber değerlendireceğiz. Şimdi Knidos serverında şuna dikkat etmemiz lazım. Burada piyasa aşırı sıkışmış durumda. 1B yaklaşık 550 liraya kadar yükseldi. Hatta 600 liraydı birkaç gün önce. Yeni yeni düşmeye başladı. Şu an TR Suro'da Gold'un en değerli olduğu server burası. O yüzden itemlerde de çok fazla bir talep yok. Hani bir itemi alırken kılı 40 yararak almaya çalışacağız ki ortaya keyifli bir video çıksın. Ben de nasıl bir şey ortaya çıkacağını yine bilmiyorum. Ama olabildiğince dikkatli bir şekilde bu işlemleri yapacağım ki sürüm olan ürünlere yine yönelmeye çalışıp keyifli bir video ortaya çıkarmaya çalışacağım. Yine görüntüyü kaldıracağım. Videonun sonunda bir hafta sonra hep beraber değerlendirmede görüşürüz. Evet, siftahımızı bu itemle yapıyoruz arkadaşlar. Normalde ADV 10 degree ya da 11 degree ADV B SOX fiyatı 125M. Yani bu Sword'un bir de durability hasarı da yok. 9 degree biraz zor satılır ama bir haftalık bir sürecimiz var. O yüzden satılacağını düşünüyorum. Mesela bu Moon Artı 9'u 400'e atmış arkadaşımız. Bunu 125'e alalım. Biz de şöyle 200'in altına bir fiyat yazabiliriz. Mesela 197 500'den atalım biz de. Biraz da pazarlık payı kalsın. Bu konsinyeyi bu arada listeleme fiyatları var. Ondan da bahsedeyim. Bu itemi atarken yani yaklaşık 2 emlik bir kayıt ücreti ödedim. 3 gün burada dursun diye. Bir de satılırsa %2 daha komisyon kesiyor. Pardon, %3 kesmesi. %3 kesiyordu herhalde. %3 de satarken yani 6 M'de satarken kesecek. Toplamda bize 8 M'lik bir konsiye maliyeti oluşturmuş olacak. Bunları da hep bir kasa açıp orada belirteceğim yine. Evet, ikinci itemimizi bulduk arkadaşlar. Splendor Magic Thief'ler için yüzük. Normalde bu kolye ya da earring küpe olsaydı bir pazarlık için bekleyebilirdim. 100M normal fiyatları ama yüzük 2 tane var. O yüzden bunu hızlı bir şekilde satabiliriz diye düşünüyorum. Direkt bunu 100M'den alalım. Bunu da 125M'den listeleyebiliriz. Bu hızlı bir satış olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem bir tahminlerimi de kıyaslamış oluruz. Evet, üçüncü itemimizi alıyoruz arkadaşlar. Bir tane Sos Magic Hunter'lar için silah. Normalde fiyatı yine çok ucuz değil ama genel geçer bir item denilebilir bunun için. Bunun Blue'su zaten 60-70 M civarında. Yani hem STR hem intini alsanız 30'er M'den o parayı verirsiniz. Bir de Blue'su hazır. Bunu da 55M'den alalım. Bir 75M'den şansımızı deneyelim. Evet, bir tane Moon artı 5 9 degree küpe denk geldi arkadaşlar. Bunu direkt kırıp ADV-B alabildiğiniz için şu an ADV'ler pahalı burada, aksesuarlar 140-150 M civarında. Bunu o yüzden direkt 100 M'e çekip 127,5'tan satabiliriz hızlıca diye düşünüyorum. Yola devam. Evet, satış olarak da siftahlarımızı yapmışız arkadaşlar. Sword'u 125'e almıştık 197'ye. E-Ring'i de 100'e alıp 127,5'a sattık. İkisine toplamda 225 M ödemiştik. Aşağı yukarı ne kadar 92-93 M gibi bir kar sağladık. Konsinyedeki satış komisyon oranını ben %3 mü 2 mi kafam karışmıştı. %2 kesiyormuş sattığın zaman. Bir de kaydederken %1. Yani tek seferde bu işi halledersek %3 kesmiş oluyor. Şu an için güzel bir şekilde yola devam ediyoruz. Evet, bir tane 10 degree sosomuzluk alıyoruz arkadaşlar. 4 Immortal'ın hayrına bunda biri değer görecektir. 3M'e alıp 7,5M'e listeleyelim.
Evet, şöyle bir zor bir soru denk geldi arkadaşlar. 500'eme 98 level ADV ikili Spear. Statları tam, soketi tam, her şeyi çok güzel. Şimdi böyle itemler çok riskli. Mesela o Millet, Troya, Harput gibi TR sürü serverlarında da Nova itemler vardır. ADV 2 değerli olduğu için. Clean'i örnek veriyorum. 150 emken artı 2 ADV'lisi 1.5B ediyor. Neden? ADV 3B çünkü. Silahtaki ADV'nin değeri var. Şimdi burada da Knidos'taki tam fiyatı bilmiyorum açıkçası. Ee, ADV B silah için Nemrut'takine hakimim. Ama buradaki Elixir fiyatları Nemrut'a göre daha düşük. O yüzden bir de bir pazar araştırması yaptım. Bir tane artı 9 Spear gördüm. 1.5B'ye atmış arkadaş. Yine artı 2 ADV ile. Ve stalına attığı diğer itemleri gözlemledim. Ucuza atmamış. Yani düz mantık Spear'ı da 1.5B'den rahat bir şekilde satamadığını varsayıyorum artı 9'u. Onun değerini 1.1B gibi bir şey varsayıyorum. Şimdi biz de bunu 500 alıp 650'ye falan satmamız lazım ki bir anlamı olsun. Bir 400M'lik teklifte bulundum. 400'e verse direkt alacaktım. Ama 500M'den pas geçeceğim. Ama diğer kontrollerimde bu itemi takip edeceğim. Gerekirse arkadaşa soracağım satmış mı satmamış mı. Çünkü böyle itemlerde verilen kararlar bir al satçıyı ya ciddi anlamda zararı sokar ya da ciddi anlamda kâra sokar. Evet, 3 itemimiz de satıldı arkadaşlar. Omuzluk 7 bıçağı. Bu job silahını 50'ye mi aldık 75'e. Bunu da job itemi de 100'e alıp 125'e koymuştuk. Buradan da iyi bir kar sağladık. Evet, şöyle 9 degree clean sos bir kolye denk geldi arkadaşlar. Bunun ADV olarak bir değeri olacağı için 15'eme alıp 27,5'tan listeliyorum. Evet, kolyeyi de 15'e almıştık. 27,5'a satılmış. Evet, şu 9 degreyi artı 7 ayakkabıyı da takip ediyordum bir süredir arkadaşlar. 45'eme kadar düşürmüş. Bunu satması zor. Muhtemelen video sonuna kadar satılmaz. Ama şu an için elimizde item kalmadığı için bir iki tane riskli alım da yapabiliriz. Onu da 45'eme alıp 60'eme gönderdik. Bir tane de Thief için küp alıyoruz arkadaşlar. 80 level ama fiyatı uygun 22M. Bunlar altın gibi zor satılır ama asla değerini kaybetmez. Bunu da 22'ye alıp 35'e gönderiyoruz. Bir tane de şöyle Thief'ler için chest bulduk arkadaşlar. Moon artı 5 Magic. Kıyafet değil de aksesuar olsaydı bunu bu fiyattan almazdım ama kıyafetlerin Splendor Magic'leri biraz daha pahalı. O yüzden bunu 100M'den çekiyorum. Muhtemelen 130M gibi bir rakama satılabilir diye düşünüyorum. Job chest'imiz tahmin ettiğimiz gibi hızlıca satılmış. Evet, çok ucuzları direkt alıyorum arkadaşlar. Şu sos artı 10 kolyeyi 50M'e aldık. ADV olarak her türlü bir değeri var. Düşük level arkadaşlar geçiş itemi olarak da kullanabilir. Bunu da 125M'den listeliyorum. 50M aldığımız için fazla zorlamıyorum. Belki bir 140 falan edebilir ama şimdilik bu fiyattan iyi. En kötü 100M falan kesin satarız. Şu Glevi de 100M'den aldım arkadaşlar. Normalde ADV'lerin piyasası biraz düşük bu ara. 100M civarında. Ama bunun statları falan hoşuma gitti. Patlak olmasına rağmen Glev olarak daha önceden satmıştım bir 4-5 tane böyle 9 değeri. Bunun da satılabileceğini düşünüyorum. 100M'e aldık. 145M'e listeleyeceğim. Evet arkadaşlar, kolye gayet hızlı satılmış. Bundan güzel bir kar sağladık. 50M almıştık. Ayakkabı da gitmiş. Bunun bu kadar çabuk gitmesini beklemiyordum. Güzel oldu bu da. Evet, Moon artı 5 bir tane Chain Ring atmışlar arkadaşlar. Direkt ADV olarak da değeri var. Geçiş itemi olarak da kullanılır. Bunu da 95'ten aldık. 125'ten attık.
Bir önceki protektörü çabuk satmıştık. Bu da patlak değil. Yine ADV olarak da değeri var. Bunu da 50'den alıp bir 65'e atalım bakalım. Üzerimize Glev yanlamışlar arkadaşlar 90M'den. Bir de bizim Glev'den daha güzel. Normalde böyle tercihleri yaparken dikkatli olmak lazım. Benim bütçe olarak herhangi bir sıkıntım olmadığı için bunu da alıp 145'ten attım. Hens'i de 65'e çabuk bir şekilde satmışız. Şöyle iki tane fiziksel job kıyafet denk geldi arkadaşlar. Bunları satması kolay değildir. Ama full blue oldukları için bir arkadaşımız tercih edecektir diye düşünüyorum. Şu Splendor artı 5 75M. Zaten bunu sorgusuz sualsiz alabiliriz. Asıl sıkıntı sos olan fizikselde. Bunda herhangi bir artı falan da yok. Ama yine de full blue olduğu için bunu da satabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bir de aksesuar olsa almazdım. Bir de Life, MP vesaire olduğu için kıyafetlerde biraz da aranan parçayı bulması zor olabiliyor. Bunu da alıyorum o yüzden. Fiyatlarında nasıl yapabiliriz? Şunu 55'e aldık. 75 deneyebiliriz. Bunu da 75'e aldık. 115 denenebilir. Şu Glaive'in süresi bitmiş. Bunu şimdilik listelemeyeceğim. Nasıl olsa bir tane daha var. Şöyle bir kolye atmışlar. Bunu da ADV olarak değerlendirmek isteyen olur diye düşünüyorum. Bunu da 70'e alıp 95'e listeleyeceğim. Evet, şu Job fizikseli satmışız arkadaşlar. 75'e almıştık. 115'e gitmiş. Bu Job parçayı da 75'e sattık arkadaşlar. Bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Totalde 317 emlik bir kar sağladık. Sadece konsinyeden. Yine sonuçlar fena değil. Bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi en büyük sebebi 10 degree itemlere çok fazla sırnaşamadım. Mesela asıl piyasanın döndüğü itemler 10 degree garmentler, spear'lar, glaive'ler. Onların fiyatlarını çok yakından takip etmek lazım. Yani çok vakit ayırmak lazım. Ben öyle günde bir defa gelip o itemleri alması kolay değil. Şu an bile elimizde kaç tane item yapıştı? 5 tane burada var. Bir de elimizdeki şu glaive var. 6 tane item elimize yapıştı. Ki o kadar da dikkatli davranmaya çalıştım. Şimdi o 10 degree itemlere de bir girersiniz. 1-2B'lik sermayeniz olduğunu varsayalım. Yanlış bir tercihte 2 hafta vaktiniz gider. O yüzden bir de piyasanın sıkışmış olduğunu da kabul etmek lazım. TR Sura'da yani bu fiyatların düşmesinin en büyük sebebi şu Immortal Stone'lardan kaynaklanıyor. Şimdi itemi koruyan bir sistem olduğu için sirkülasyon bir yerden sonra sona eriyor. Yani sürekli serverda itemler birike sonsuz zamanda bunların değerleri düşüyor. Şimdi sürekli düşen bir piyasada o 10 degree itemleri alıp satması çok kolay bir iş değil. O yüzden sonuçlar yine fena değil. Hani itemleri yapıştı dediğimde bizim bunları daha 1-2 gün önce aldık. 6 gün buy 7 gün sell yapacağımı söylemiştim. Muhtemelen bunları 2-3 gün içerisinde sattığımız zaman bu 317 emlik karımız aslında 450 eme falan yükselecek. Yani bu al satları biraz sirkülasyonlu olarak, biraz sabırlı kalarak öyle hesaplamak lazım. Diğer videolarda artık parça parça al sat şeklinde değil, biraz da devam bölümler şeklinde yeni bir konsepte geçeceğim. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.